Geçmişin yüklerinden kurtulmak. Bazı yükler vardır. Omuzlarımızda değil, zihnimizde taşırız. Ve ilginç olan şu: artık yaşanmayan şeyler bazen hala bugünü yönetir. Geçmiş dediğimiz şey aslında geride kalmış olaylar bütünü değil, hatırlama biçimimizdir. Onlara yüklediğimiz anlamdır. Ve çoğu zaman yaşadığımız şeyden çok, kendimize anlattığımız hikaye ağır gelir. Bugün geçmişin yüklerinden kurtulmayı konuşacağız. Ama unutmaktan değil, yok saymaktan hiç değil. Daha çok taşımayı bırakmaktan bahsedeceğiz. Geçmiş neden bu kadar ağır gelir? Beyin için geçmiş, tam olarak geçmiş değildir. Duygusal olarak işlenmemiş anılar, beyinde şimdi oluyormuş gibi saklanır. Yani bir zamanlar yaşadığın bir reddedilme, bir terk ediliş, bir utanç anı, zihnin için hala tehlike kategorisindedir. Bu yüzden bazen hiç alakası olmayan bir anda, bir söz, bir bakış, bir sessizlik seni aniden geçmişe fırlatır. Aslında tetiklenen şey olay değil, o anki histir. Ve işte tam burada geçmişin yükü başlar. Taşıdığımız şey gerçekten ne? Çoğu insan, geçmişim yüzünden böyleyim der. Ama biraz yakından bakınca şunu görürüz. Kendini suçlama, keşkeler, o gün şunu deseydimler, ben zaten hep diye başlayan iç cümleler. Yani yük dediğimiz şey, olan biten değil, olan biteni kendimize karşı kullanma şeklimizdir. Geçmiş, çoğu zaman kendimizi yargılamak için kullandığımız bir delil dosyasına dönüşür. Ve fark etmeden, kendimizi bugün de değil, eski bir mahkemede savunurken buluruz. Neden bırakamıyoruz? Çünkü bırakmak, zannettiğimiz kadar kolay bir karar değildir. Beyin, tanıdık acıyı, bilinmeyen huzura tercih eder. Geçmiş, acı verici olsa bile tanıdıktır. Kim olduğunu, nasıl hissedeceğini bilirsin. Ama onu bıraktığında şu soru ortaya çıkar: ben kim olacağım? Bazı insanlar için geçmiş, acı dolu da olsa bir kimliktir. Ve kimliği bırakmak, acıdan bile daha korkutucu olabilir. İyileşmek neden zaman alır? Çünkü iyileşme doğrusal bir süreç değildir. Bazen iyi hissettiğini sanırsın, sonra küçük bir şey olur ve her şey geri gelmiş gibi hissedersin. Bu geriye gitmek değil, bu zihnin son bir kez gerçekten güvenli mi diye kontrol etmesidir. Geçmişten kurtulmak, bir kapıyı kapatmak değil, aynı kapının artık seni yönetmediğini fark etmektir. Gerçek bırakış nerede başlar? Gerçek bırakış şu cümlede başlar: o zaman elimden gelen buydu. Bu bir mazeret değil. Bu bir farkındalıktır. O günkü bilginle, o günkü duygusal kapasitenle, o günkü yaralarınla. Bugünkü sen değildin. Ve bugünkü bilinçle, geçmişteki kendini yargılamak adil değildir. Kendinle barışmanın ilk adımı, kendini zamansal bağlamına geri koymaktır. Geçmişle sağlıklı bir ilişki kurmak. Geçmişle savaşmak zorunda değilsin. Onu sevmek zorunda da değilsin. Sadece şunu yapman yeterli: onu olduğu yere koymak. Geçmiş, bir öğretmen olabilir ama bir yönetici olmamalıdır. Şunu fark ettiğinde büyük bir dönüşüm başlar. Geçmişte yaşananlar,
bugün kim olman gerektiğini belirlemek zorunda değildir. Bırakmak, affetmek mi? Hayır. Ve bu çok önemli. Affetmek herkes için gerekli değildir. Ama taşımamak gereklidir. Birine hak vermek zorunda değilsin. Olanı normal saymak zorunda da değilsin. Ama şunu seçebilirsin. Bu hikayenin her gün yeniden canlanmasına izin vermemeyi. Bırakmak, olanı onaylamak değil. Onu artık sırtında taşınamayı seçmektir. Kendine sorman gereken sessiz bir soru. Şu anda bu yükü taşımaya devam etmenin bana faydası ne? Beni koruyor mu? Yoksa sadece tanıdık olduğu için mi burada? Bazen iyileşme, neden hala buradayım sorusunu dürüstçe sormakla başlar. Geçmişten kurtulmak, geçmişi silmek değildir. Geçmişi bugünün direksiyonundan indirmektir. Ve belki de en önemlisi şudur. Sen, yaşadıklarının toplamı değilsin. Onları taşıma şeklin değiştiğinde, hayatın da değişir. Yük hafiflediğinde, yol aynı kalsa bile, yürümek çok daha kolay olur. Eğer bu video sana biraz olsun iyi geldiyse, yalnız olmadığını hatırlattıysa, bil ki tam da olması gereken yerdesin. Burada mükemmel olmayı değil, insan olmayı konuşuyoruz. Zor duyguları bastırmadan, kendimizi suçlamadan. Günlük psikolojide her video, kendinle daha yumuşak bir ilişki kurman için. Eğer sen de zihnini biraz daha anlamak, duygularına daha dürüst yaklaşmak ve hayata daha hafif bakabilmek istiyorsan, kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda yine içimizden geçen ama pek dile getirmediğimiz bir konuyla burada olacağım. Kendine iyi davran. Görüşmek üzere.